Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice Istoka. Ja sam Harun Karčić. Od kraja hladnog rata, Washington je dominirao globalnom geostrateškom arenom. Njegov politički i vojni utjecaj proširio se na sve dijelove svijeta. Zalagao se za jačanje demokratije i ekspanziju Sjevernoatlantskog saveza. Rat u Ukrajini je potaknuo Washington da premjesti vojne snage u Evropu i preispita nivo izdataka za odbranu. Rat je također primorao Evropsku uniju da se pozabavi mnogim strateškim izazovima. Najvažnije od njih je okončanje evropske ovisnosti o uvozu ruskih energenata, ali i razvoj efikasne politike sigurnosti i odbrane. U Njemačkoj, primjera radi, većina anketiranih građana je zato da se američko nuklearno oružje zadrži u toj zemlji. To pokazuje da se od rata u Ukrajini drastično promijenio i odnos Njemaca prema nuklearnom oružju. Više detalja u nastavku. Idemo sada do Beča, gdje se nalazi Elena Sokova. Elena, hello and welcome to the Al Jazeera Balkans channel. Thank you so much for taking the time to speak to us. Now, let me start by asking you, the prospect of a nuclear war was regarded as a greater and more immediate threat to humanity back in the 20th century, far more than climate change is considered a threat in the 21st, in the last decade. Has Russia's war in Ukraine changed this calculus in a rather terrifying way? First of all, thank you for having me. And I would agree with you that the calculus has changed since the start of the war in Ukraine. It was some of the threats made by Russian President Putin at the beginning of the war and the continuing threats that are being made. If you were listening to the news last week, US President Biden said that we are in an unprecedented situation where the nuclear risk is now as high as it could be, possibly since the Cuban Missile Crisis, right, which was in 1962. Concerns is that there could be an accidental use or miscalculated use of nuclear weapons, but also deliberate use by nuclear weapons. The media and the press is full of the discussion about potential scenarios and how it would unravel. But if we looked at this point at the specific threats made by Putin, they all are related to the deterrence of NATO and the US involvement in the conflict on the side of Ukraine. So that in this regard, we're in very risky stage. We are facing serious threats and risks, but we also need to keep in mind that there are different
potential scenarios of how things could escalate out of the control and lead to the potential use of nuclear weapons. Now, Mrs. Elena, when President Putin uses, when he talks about using his nuclear weapons, what message is he trying to send, and who exactly is he addressing? As I mentioned in the previous remarks, that his main message is directed at NATO and the US. He tries to avoid the involvement of NATO and the US in both supporting Ukraine, but also from direct interference in the war. Here we're talking about the kinetic possibility of a kinetic engagement, military direct engagement. That is the message that he has been sent. However, in his speech on September 30th, when he was announcing the results of the so-called scam referenda about the 4 areas occupied in Ukraine, he also cited the US use of nuclear bombs in Hiroshima and Nagasaki, calling it a precedent. This is probably the highest level of reference to possible use of nuclear weapons that we've seen from Putin so far. Mm-hmm. Now, how would you differentiate to the average viewer the difference between a low-yield nuclear bomb and a conventional in a way, nuclear bomb? There are tactical nuclear weapons and there are strategic nuclear weapons. Low yield refers to the amount of destruction of this weapon could bring. And tactical or non-strategic nuclear weapons are the ones that usually have smaller yield warheads. So that the possibility of them having something between 1 kiloton to 100 kilotons, and obviously much more. From what I hear from military nuclear experts, is that some of these weapons can be dialed to a certain yield. And that is considered to be a way to minimize the impact on other areas. But we are still talking about the use of nuclear weapons, no matter how small the weapon is. In fact, the Hiroshima bomb was 15 kilotons, which is relatively small by nowadays kind of scale and possible destruction that good weapons bring. Strategic nuclear weapons are intended for long distances, and that's where most of them are intended for the strikes on the US or NATO for that regard. Right. Now, talk us through how might a nuclear strike in Ukraine affect the rest of Europe? I mean, how fast does radiation spread? What impact would it have on life and food security for the rest of Europe? And what impact would it have on Russia as well, bearing in mind their territorial proximity? That's a very good question. Well, first of all, as I mentioned earlier, that nuclear weapons have different yield. And it really depends on the yield of the weapon, of its destructiveness, the impact it would have, the area that would be covered, immediate area, or how much it would be affected, the radiation fallout. It could be on the size of Hiroshima or smaller, the impact that was made at that time, 1945, or it could be a large area, really massive impact with a huge destructive power, thousands, if not hundreds of thousands casualties and huge radioactive plume. If one of weapons of this more destructive power are used, high yield weapons, radiation could travel anywhere. It depends on the weather, it depends on the wind.
It could end up in Russia. Radiation doesn't recognize the borders, whether they are recognized by international community or not. So that's point number one I want to make. But the bigger point here is that the impact, the immediate impact would be obviously devastating, but it would also completely change the nature of the war and the current conflict. Putin himself would be probably the person who would be a victim, or not a victim, he would be the person who would suffer the most from it. I think there would be an extreme outcry in the international community. The countries that have been supporting, or at least remaining neutral to Russia, would definitely change their attitudes towards Russia and this war, and including the big partners that Russia so far kept either on its side, or at least didn't voice their arguments against the war very loud in the international community. India, Pakistan, the global south would definitely turn their backs on Russia. So this is something that I'm sure Putin and Russia keeps in mind in making that calculus. From the military point of view, it would also make very little sense, because you probably don't use a nuclear weapon just to take out a small formation of troops or some military target. But as I mentioned, the risks, the impact of that use would be extremely high for Russia and for Putin. But for example, the US military did a study during the Vietnam War about potentially using a nuclear weapon there. But the military was very clear that it makes very little sense from the military standpoint. Right. So from that point, there's no sense at all to use this weapon. The only scenario we're considering is that as a out of desperation to do something to take the wall down with himself. Right. Elena Sokova, it was a pleasure speaking to you. Thank you once again for your time. Very interesting insights you share with us here. Thank you for having me. Podaci o prodaji oružja postali su veoma važni nakon ruske invazije na Ukrajinu. Prema Štokholmskom institutu za mirovna istraživanja, došlo je do velikog rasta naoružavanja i napetosti kako u Evropi, tako i u svijetu.
Idemo sada do Ankare gdje se nalazi Umur Tugay Yücel, politički analitičar i komentator. Umut Bey, günaydın ve Al Jazeera Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi Ukrayna'nın işgali hakkında konuşalım. Gördüğümüz üzere Batı'nın da desteği var ve Ukrayna'nın ordusu kaybettiği şehirleri geri alıyor. Türkiye jeopolitik konumundan dolayı diplomatik bir avantajı sağlamış gibi. Bu savaş devam ederse Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Hoş bulduk öncelikle. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda savaşın süreci çok fazla değişkenlik gösteriyor. Özellikle Ukrayna'nın şu an göstermiş olduğu sahadaki ufak başarılarla birlikte yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Ama Türkiye gösterdiği bu diplomasi ataklarıyla geleceğe dair pozisyonunu da az çok aslında gösteriyor burada. Onu görmemiz gerekiyor. Tabii ki bu Türkiye'nin de elini biraz daha zorlaştıran bir durum da var. Çünkü Türkiye hem Rusya ile ilişkileriyle hem Ukrayna ile ilişkileriyle ayrı bir konuma sahip. Yani iki komşudan bahsediyoruz ve bu komşuların arasında Türkiye ekonomik, ticari, askeri bir işbirliğine sahip. Ve bu işbirliği çok derin konularda da var. Yani özellikle tarihsel bazda baktığımızda Ruslarla olan işbirliğimiz gerçekten bugün zirveye gelmiş durumda. Yani bunları iyi hesaba katmamız gerekiyor. Şu an Atatürk döneminden itibaren baktığımızda yapılan Türk ağır sanayisinin temelleri Sovyet uzmanlarıyla atıldı. Bugün ise baktığımızda bu işbirliğinin zirve noktasını Akkuyu nükleer santralinde görüyoruz. Bundan sonra alacağımız enerji, Türkiye'nin geleceği için önemli derecede enerji talebi var. Bu talep de yine Rusya en büyük bize hizmet verenlerden, ülkelerden biri. O yüzden bunu değerlendirdiğimizde çok hassas bir denge çıkıyor aslında ortaya. Ve Türkiye'de tabii ki kendi çıkarlarına, kendi politik durumuna uygun bir pozisyon almak zorunda olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi hem Rusya hem de Ukrayna'ya Karadeniz üzerinden komşu olan Türkiye'nin NATO üyesi olarak her iki ülkeyle de iyi ilişkileri bulunuyor. Ankara hem Kiev hem de Moskova ile iyi ilişkileri sürdürmek istiyor ama yani Ankara denge politikasını sürdürebilir mi? Ankara'nın denge politikası gittikçe zorlaşacak. Bu da batılı partnerlerimizden dolayı. Çünkü en son süreçte biliyorsunuz Rus ödeme sistemi MİR'den Türk kamu bankaları çıktı. ABD'nin ve Batı'nın baskılarıyla. Evet. Ancak bazı konular var. Onları hatırlatmak isterim Harun Bey. Şu an dünyadaki Rusya'ya karşı olan yaptırımlar uluslararası yaptırımlar değil. Batılı ülkelerin yaptırımları. Yani şu an baktığımızda dünyanın %15'inin katıldığı bir yaptırım politikası var. Dünyanın %75'i bu yaptırımlara katılmıyor. Buna BRICS ülkelerine bakabilirsiniz. Orta Doğu'nun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, İran, Türkiye gibi bölgesel güçleri de bu yaptırımlara katılmıyor. Yani aslında burada tamamen Batı'nın sert ya da radikal bir pozisyon aldığını görüyoruz ve buna da diğer ülkeleri ki başta Türkiye'yi buna zorluyor. Ancak Türkiye'nin kendi gerçeklikleri var. Yani özellikle batılı partnerlerimizin artık bunu görmesi gerekiyor ama onların da bunu görmediğini görüyoruz. Çünkü Rusya'yla hani yaptırımlar durumunu geçtik. Bugün en büyük dev yatırımımız olan nükleer santral, Rus işbirliğiyle yaptığımız nükleer santrali bugün Avrupa Parlamentosu'ndan yapılmaması ve devam etmemesi düzeyinde açıklamalar geliyor. Şimdi bu çok sorunlu bir durum. Yani sadece yaptırımlar değil, her alanda sorunlu bir durum. Bugün Avrupalı ülkeler Çin'le işbirliği yaparken Rusya'yla savaştan önce derin enerji, teknoloji bağlantıları varken bugün sorunlu bir yapıya döndüğünde bizden de aynısını istiyorlar. Ama bunun nedeni biz değiliz. Batılı politikaların da sorununu ya da bunun sıkıntısını Türk milleti ya da Türk devletinin çekmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet Umut Bey, Türkiye NATO'dan açıkça hayal kırıklığına uğradı. Yönünü Rusya'ya mı çevirecek ve sonuçları ne olur?
Harun Bey, aslında yönümüzü Rusya'ya çevirmiyoruz. Dünya genelinde şu an tartışılan çok kutuplu, çok merkezli bir sistemden bahsediliyor. Tamam. Evet, şu an bir geçiş aşamasındayız gerçekten. Bunları aslında şöyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Son süreçte baktığınız gibi Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Körfez ülkelerindeydi, Orta Doğu'daydı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeleri gezdi. Evet. Ve bunu tamamen kendi çıkarları için yapıyor. Şimdi dünyayı demokrasiler ve otokrasiler olarak ayırıyor batılı müttefiklerimiz. Ve bu Türkiye'de de yaygın bir şekilde dile getiriliyor. Yani Türkiye yönünü Rusya'ya, otokrasilere mi çevirdi diye. Ama baktığımız zaman bugün Almanya otokrasilerle birlikte işbirliği, enerji anlaşmaları imzalarken ABD, Katar gibi monarşik diyebileceğimiz ülkeleri NATO üyesi olmayan müttefik ilan ediyor. Yani batılı sistem kendi çıkarlarına uygun geldiğinde bu ülkelerle gayet işbirliği yapıyor. Rusya'da dahil, buna otokrasi ya da Çin'de diyebilirsiniz. Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı bugün Çin. Biz bu ülkelerle işbirliği yaptığımızda sorun çıkacak nokta nedir onu anlamıyoruz zaten. Türkiye'de en çok eleştirilen konu bu. Yani batılı ortaklarımız devamlı bu ülkelerle işbirliği yaparken her konuda Türkiye olarak burada yeni medeniyetler, bu ülkelerin kendi toplumsal sistemleri, sosyal sistemleri, ekonomik kalkınma modelleri var. Yani bunları sadece otokrasi diyerek yüzeysel bir şekilde lanse etmek çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Avrupa ile birlikte hareket ettiği gibi, NATO ile hareket ettiği gibi eksenlerini çoğaltıyor. Bir eksen kayması yoktur. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Latin Amerika, Afrika gibi değişik eksenlerle işbirliğini çoğaltıyor demek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, Umur Bey, yani Rusya'ya göre Türkiye NATO üyesiyken Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılamaz. Peki Ankara Şangay İşbirliği Örgütü ile nasıl bir işbirliği yani istiyor ve Türkiye ne fayda sağlayabilir? Şöyle, ilk önce Şangay İşbirliği Örgütü'nün kuruluş aşamasına baktığımızda bir güvenlik boşluğu ve sınır sorunlarından çıkıyor. Bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan bir örgütlenme. Yani herhangi bir hedef yok, herhangi bir düşman yok, herhangi bir ötekileştirme yok. Tamam. Bugün döndüğümüzde yine son süreçte geçen zirvede gördüğümüzde hiçbir ülke, hiçbir medeniyet, hiçbir coğrafya ötekileştirilmeden, düşman moduna koyulmadan aralarında ticari, ekonomik işbirliği. Şu an Şangay İşbirliği Örgütü'nün içindeki ticaret hacmi 7 trilyon doları geçmiş durumdadır. Ve içine baktığımız zaman Hindistan gibi, Çin gibi teknoloji alanında bilişim teknoloji, ulaşım altyapısı ve diğer şekilde birçok partner var. Dünyanın 9 nükleer gücünden 4'ü orada. Yani bizim oradan alabileceğimiz çok şey var. Bugün Şangay İşbirliği Örgütü ya da BRICS gibi yapılar çok kutuplu dünyanın diğer eksenleri oluyor. Yani burada bunların otokrasi ya da sorun değil, ülkelerin iç sistemi değil sorun olan. Biz uluslararası sisteme baktığımızda daha demokratik bir yapı için diğerlerinin Rus, Hint, Çin, Brezilya, Latin, Afrikalı partnerlerle işbirliği yapan bir Türkiye moduna geçmesi gerekiyor. Bugün Amerika Pasifik'teki küçücük adalarla toplantı yapıyorsa bunu Türkiye'nin de değişik coğrafyalarda, değişik yerlerde yapması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, yani Türkiye devam eden jeopolitik risklere karşın güçlü ihracat performansı sürdürüyor. Peki ülkeniz Rusya ve Orta Asya ülkelerle ne ihraç ediyor yani? Ülkemiz şöyle bir şey var. Rusya ile hedefimiz 100 milyar dolara konuldu hedef olarak. Şu an 2018 rakamlarında en son 25 milyar doları geçmişti. Bu ara mallar özellikle şu an Batı'nın satmadığı teknolojik ve ara malları Türkiye'den çok daha fazlasını gittiğini görüyoruz. Orta Asya'ya baktığımızda karşılıklı bir yine etkileşim var. Yani buradaki ürünlere baktığımızda oradan enerji altyapısı aldığımız gibi buradan ham madde ve diğer ürünleri Türkiye'nin gönderdiğini görüyoruz. Aslında bu kuşak yol projesiyle bugün Türkiye'nin ve Orta Asya'nın birbirlerine bağlantı noktaları, tren yolları, karayollarıyla şeyin arttığını görüyoruz. Yani
ticaretin daha da fazlalaştığını, ülkelerin birbirine daha yakınlaştığını görüyoruz. Ve Türkiye'de zaten yeniden Asya girişimiyle Orta Asya Cumhuriyetlerinden Japonya'ya, Rusya'dan Hindistan'a kadar, Endonezya'ya kadar bir strateji belirliyor ve bu dünyanın getirdiği bir şey. Yani bu sadece Türkiye'ye özel bir şey değil. Şu an Türkiye dışında Avrupalı partnerlerden tutun da Latin Amerika'ya kadar dünyanın bütün değişik bölgeleriyle herkes işbirliği yapıyor. Evet, Umur Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Nakon višemjesečnih uvjeravanja da ruska vojska može uspješno provesti vojne operacije, odluka o mobilizaciji bila je dovoljna da se ospori kredibilitet državnog narativa o ratu u Ukrajini. Putin bi se mogao suočiti sa krizom kao i mnogi raniji ruski vladari, kada su ponovljeni vojni neuspjesi vodili do značajnog propadanja njihovog političkog legitimiteta i kredibiliteta. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.